Bu yeni videomuzda sizinle beraber Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceğiz. Viyana sokaklarında çok özel bir apartmanın önünde duracağız. Apartmanı özel kılan ve Viyana'ya giden bir takım grupların özellikle uğrama sebebi bugün İsrail Devleti'nin kurucusu olan adamın Viyana'da yaşadığı yıllarda orada kalmış olması. Bakın, bazı insanlar bazı toplumların devlet olması için çok çırpınmış, emek vermiş, hayatını içe saymış. Ama o topluluklar devlet olamamış. Bazıları olamaz. Irsi geçiş vardır. Arılar ve karıncalar bir koloni halinde yaşarlar. Yani Allah onları yarattığında onların genlerine bunu koymuş. Siz kendi içinizde topluluklar, şehirler, koloniler, devletler kuracaksınız demiş. Masallardan yakından tanıdığımız cırcır böcekleri ise 3 tanesi bile bir araya gelip ne bir devlet, koloni, şehir, hatta küçük bir yuva bile kurmayı becerememişler. Aynen hayvanlar aleminde bu iş nasılsa insanlar aleminde de öyledir. 3 tane Türk bir araya gelir, yaşlı amca, bir kahvede sabahtan akşama devletlerini 3 kere yıkar, 4 kere kurarlar. Ama tarihten bu yana Yahudiler hiçbir zaman bir devlet kuramamış ve sanıyorum kıyamete kadar da kuramayacaklardır. Bugün İsrail'in bir devlet olamadığının en önemli delili avuç kadar bir şehre saldırırken bile bir devlet gibi değil, bir terörist grup olarak saldırması, bebeklerine kadar öldürmesinden bellidir. Evet, bu devletin kurucularından Ben Gurion, İsrail dedikleri o coğrafyada, Filistin coğrafyasında bir araya gelip devletlerini kurduklarında şu sözleri sarf etmişti. Bizim Yahudi asıllı çöpçümüz olmadan devlet olamayız demişti. Beceremediler. Hiçbir zaman 1948'den bu yana devlet olmayı beceremediler. Hala becerebilmiş değiller. Bir devlet orduları bile yok. Bir terör örgütü gibi hareket etmeyi, bütün bir dünya insanlığının vicdanı onların aleyhinde olsa da hala teröristçe davranmaya devam ediyorlar. Bunlardan belli. Evet, bir adam vardı. Bu adam Macaristan asıllıydı. Avusturya'da hukuk fakültesinde okudu ve dünya üzerinde, dünya demeyelim, Hristiyan ülkelerde devamlı itilip kakılan Yahudi toplumunu görüp biz bir devlet kurmalıyız dedi. Bunun kitabını yazdı. İşte şimdi sizinle Viyana'ya gidecek ve bu adamın adını iyi biliyorsunuz. Theodor Herzl. Evinin önünde bu adam kimdi, nasıl yaşadı, bu devleti kurmak için kendi hayatını nasıl içe saydı ama nihayetinde hem kendi hayatı hem kendi çocukları ve torunları nasıl bir uğursuzluğa maruz kaldı, nasıl bir lanete uğradı ve kurmaya çalıştığı devlet nasıl bir terör devletine dönüştü, hep beraber yerinde konuşalım. Evet, Avusturya'nın başkenti Viyana sokaklarında dolaşıyoruz. 9. Viyana'da bulunuyoruz. Enteresan bir binanın önündeyiz. Üzerinde hiçbir levha, hiçbir tabela yok. Yani anladığımız kadarıyla insanların çok da bilmesi istenmiyor. Ama bilinen bir gerçek var ki bugün Siyonizmin kurucusu olarak bilinen Theodor Herzl hayatının bir dönemini işte bu görmüş olduğunuz binadaki bir dairede geçirdi. Theodor Herzl, Siyonizmin kurucusu, Yahudi devletinin fikir babası. Kendisi aslında Macar asıllıydı ve Budapeşte doğumluydu. Gazeteciydi, zengin bir ailenin çocuğuydu. Kendisi Macaristan'da doğmasına rağmen Viyana'da hukuk fakültesi okuyacaktı ve Viyana'da bazı gazetelerde yazarlık da yapmıştı. İşte o dönemde uzun süre Viyana'da kaldı. Fransa'ya gitmeleri gelmeleri vardı. İsviçre'ye de gidiyordu. Onu ve onun gibi düşünen Siyonist, daha doğrusu o gün Siyonizm daha kurulmadığı için biz bunlara laik Yahudiler diyebiliriz. Dindar değildiler. Dini bir amaçları, hedefleri söz konusu değildi. Ama Yahudilerin onlara göre ezilmişliği, ayrımcılığa uğramışlığı bunları rahatsız ediyordu. Sultan II. Abdülhamit Han
Osmanlı Devleti'nin başında bulunduğu dönemlerde Fransa'da meydana gelen bir mahkeme Theodor Herzl gibi, Emile Zola gibi isimleri derinden etkileyecekti. Meşhur Dreyfus davası. Neydi bu? Fransa ordusundaki bir takım askerler Almanya lehine casusluk yapılıyor iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme edildi. Mahkemenin sonunda tutuklanan askerlerin tamamı suçsuz bulundu ve hepsi vazifelerine, askerliğe geri döndüler. Bir tanesi hariç. Dreyfus adında Yahudi asıllı bir genç askerlikten atıldı. Bu olay nerede oldu? Fransa'da oldu. Ben laik bir devletim diyen Fransa'da. İşte bu Dreyfus davası bahsetmiş olduğum Emile Zola, Theodor Herzl gibi isimleri derinden etkiledi. Dediler ki dini bir ayrım gözetmeyen bir Fransa'da bile bir kişi Yahudi olduğu için ayrımcılığa uğruyorsa o zaman biz ayrı bir devlet kurmalıyız dediler. Theodor Herzl bu binada, Viyana'da kaldığı dönemde bir kitap yazdı. Kitabın adı Yahudi Devleti'ydi. Yani dünyada belki de ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde Yahudilerin özel bir devleti olmalı diyen adam Theodor Herzl olmuştu. Ve bu kararlı adam Basel'de, İsviçre'de 1. Siyonist Kongre'yi topladı. Ve bu toplantıda katılan iştirakçilerin önünde şu ibret dolu cümleleri söyledi. Ben dedi bugün burada Yahudi devletini kurduğumu iddia ediyorum. Ama dedi bu devleti kurduğumu yüksek sesle söylesem bütün dünya bana güler dedi. Ama 5 yılla 50 yıl içerisinde bu devletin kurulduğunu göreceksiniz dedi. Bakın benim bu anlattıklarım canı sıkıyor olabilir, sizi üzüyor olabilir. Ama Macaristan'da doğmuş Macar asıllı bir gazeteci, hukuk talebesi adam kalkıyor tek başına bugünkü İsrail'in temellerini atıyor. Kızın, üzülün ya da ne yaparsanız yapın. Bugün evlerimizde akşamları sıcak ortamımızda ayağımızı uzatıp televizyonlardaki Türk dizilerini izleyerek bir yere varamayacağımızın farkına varın yani. Bunu söyletmeyin bana burada Viyana sokaklarında. Adam kararlı, çalışmış. Hani bize bir laf vardır. Yiğidi öldür hakkını yeme diye. Ha adam yiğit miydi değil miydi tartışırız. Ama kendi davasının yiğidiymiş yani. Görüyorsunuz. Adamın o koşturduğu günlerde, Siyonist Kongresi'ne toplamaya çalıştığı günlerde biz ne yapıyorduk? Bir de onu düşünmek lazım. Velhasıl konuya geri dönelim. Ve Yahudi Devleti kitabını yazıyor ve hatta bu kitabın içerisinde şunu diyor. Çünkü o gün dünyada Yahudiler bölük pörçük, parça parça. Zengini var, kendilerince gazetecisi var, sigortacısı var, bankacısı var. Fakirleri de var. Ve Theodor Herzl'in bu çıkışı nihayetinde 2. Siyonist Kongre'yi toplamalarına gidiyor. Devleti nerede kuralım diyorlar. Theodor Herzl'in Uganda projesi var. Uganda. Yani bu devleti biz Uganda topraklarında kuralım diyor. Macaristan'da kuralım diyenler var. Ama nihayetinde Zion Dağı'nda kuralım diyorlar. Yani Kudüs şehrinde. Ve o gün tabii ki bu projesini gerçekleştirmek için Kudüs topraklarının patronundan izin almak zorunda. Patron kim? Sultan II. Abdülhamit Han. Kalkacak, Abdülhamit Han'la görüşmek isteyecek. Rivayetlere göre birkaç defa görüştüğünü biliyoruz. Hatta Abdülhamit Han'ın kanına girmek için Avrupa'da Abdülhamit Han'la flört yapan bir Hristiyan kralın peşine düşecek. Bu kişi kim? Alman İmparatoru 2. Wilhelm. Wilhelm'in Abdülhamit Han'ın izniyle çıktığı bir Kudüs ziyareti vardır. Kudüs kapılarından girerken Wilhelm'in yanında duran ve ona hizmet etmeye çalışan Theodor Herzl'in siyah beyaz fotoğraflarını ibretle biraz araştırırsanız görüp takip edeceksiniz. Ne Wilhelm'den umduğunu bulacak, ne Abdülhamit Han'dan umduğunu bulacak. İngilizlerin kapısını aşındırmaya çalışacak. İngilizler diyecekler ki Uganda güzel bir fikir. Sizin Uganda'da bir devlet kurmanızı isteriz. Çünkü İngilizler de Hristiyan. Hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudinin Kudüs'ün hakim olmasını istemez, istemeyecektir. Ve reddedecekler. Ama Siyonist grup bunu reddedecek. Hayır kesinlikle biz burayı istiyoruz diyecekler. Ve neticede A planı olmayınca B planı sonra C planına geçilecek. Bir sonraki plan ne? Sultan II. Abdülhamit Han'ı devirmek. Önce Abdülhamit Han devrilecek. Abdülhamit Han'ı devirmek için Selanik'teki dönmeler devreye sokulacak. Selanik Yahudiliği ve İttihat ve Terakki'nin içine sızılacak. İttihat ve Terakki'ye avuca alınacak. Hareket ordusu İstanbul'a gönderilecek. Abdülhamit Han pasifize edilecek. Bir sene geçmeden tahttan indirilecek.
büyük bir dünya savaşı ortaya çıkacak ve neticede 1917 9 Aralık Kudüs İngiliz işgaline uğrayacak. Theodor Herzl çok uzun yaşamayacak. Ne İsrail Devleti'nin kurulduğunu görecek ne de oraların İngilizlerin eline geçtiğini görecek. Ama bu adam Yahudi Devleti kitabını yazarak bu işin fikir babalığını yaptığı için İsrail'de saygın bir kişi olarak her yerde resimleri anılan ve bugün Batı Kudüs diye adlandırılan yerde onlara ait bir mezarlığın baş köşesinde kemikleri saklanmakta olan bir kurucu olarak kalacak. Uzun lafın kısası. Adamlar çalışmışlar ve kendi şer amaçlarında başarılı olmuşlar. Yapılacak şey nedir? İbret almak ve en azından onların gösterdiği gayretin birazını da göstererek kendi değerlerimiz adına bir adım atabilmektir. Bu görmüş olduğunuz binadaki mütevazi avuç kadar bir dairede İsrail Devleti'nin kuruluş tohumlarının atıldığını söylemek istiyorum. Viyana'dan selamlar.